Sultan 4. Mehmet Devri. Sultan İbrahim'in hanımı Hatice Turhan Sultan'dan dünyaya gelen oğuldur. Osmanlı padişahları arasında en küçük yaşta hükümdarlık tahtına oturanıdır. Babasının halli üzerine padişah olduğunda henüz 7 yaşında bulunuyordu. Bu yüzden devlet işleri bir müddet için valide sultanlarla ocak ağaları ve saray ağalarının idaresine kaldı. Önce Büyük Valide Kösem Sultan'ın dayandığı ocak ağaları duruma hakim oldular. Daha sonra padişahın annesi Turhan Sultan, rakibi Kösem Sultan'ı bertaraf edince devlet, saray ağalarının nüfusu altına girdi. Sultan İbrahim devrinde bozulmuş olan devlet idaresi hemen düzelmedi. Ancak 1656 yılında Köprülü Mehmet Paşa sadrazam olunca kazandığı muvaffakiyetler neticesi idareyi ve devleti düzene sokabildi. 1648 ile 1656 yıllar arasında İstanbul ve Anadolu'nun durumu. Sadrazam Sof Mehmet Paşa'nın almış olduğu bazı tedbirlerden memnun olmayan sipahiler isyana kalkıştılar. Fakat ulema ve yeniçeriler bu isyana katılmadıkları gibi şiddetle karşı koydular. Nihayet söz ve nasihattan anlamayan sipahiler üzerine yeniçeriler yürüdü. İki askeri sınıf arasında çarpışma vuku buldu. Sultanahmet Camii civarında olan bu çatışmada sipahiler 300'den fazla ölü vererek kaçtılar. Bu muvaffakiyet üzerine ocak ağaları iyice devlet idaresini ellerine aldılar. En nüfuslu ağa olan Kara Murat bir müddet sonra sadrazamlık mevkiini elde etti. Kara Murat Ağa devleti düzene sokacağı kabiliyette olmadığından bir müddet sonra Melek Ahmet Paşa sadrazamlığa getirildi. Ancak ocak ağaları gene işe karıştıklarından hiçbir şey yapılamadı. Büyük Valide Kösem Sultan, vaziyetin kendi aleyhine doğru gidişi üzerine henüz 10 yaşına basmış olan 4. Sultan Mehmet'i tahttan indirip yerine diğer torunu Şehzade Süleyman'ı geçirmeyi planladı. Bu arada padişahın annesi olan Turhan Sultan da ortadan kaldıracak ve Kösem Sultan yine tek başına saltanat naibiliği yapacaktı. Fakat Kösem Sultan'ın bu planından haberdar olan Turhan Sultan, durumu Darüssaade ağası Süleyman Ağa'ya bildirdi. Adamlarıyla birlikte Kösem Sultan'ın kaldığı daireyi basan Süleyman Ağa, burada Kösem Sultan'ı öldürttü. Kösem Sultan aslen bir Rum kızıdır. Nüfus kazanmak gibi menfi tutumları yanında birçok hayır eserleri de yapmıştır. Kösem Sultan ölümünden sonra Turhan Sultan saltanat naibesi oldu. Devletin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için müsbet çalışmalara girişen Turhan Sultan, Sadrazam Siyavuş Paşa ile işbirliği yaparak zorbaları temizleme yoluna gitti. Devleti keyfi olarak idare etmek isteyen ağaların birçoğu öldürüldü. Siyavuş Paşa'nın kısa süren sadrazamlığından sonra yerine Gürcü Mehmet Paşa tayin edildi. Devrinde mühim bir hadise olmadı. 1652 yılında Tarhuncu Ahmet Paşa'yı sadrazam olarak görmekteyiz. Tarhuncu yaptığı bütçe masraflarının fazla olduğunu tespit etti. Bu açığı kapatmak için bazı çalışmalarda bulundu ise de muvaffak olamadı. Bundan sonra sadrazamlık mevkine getirilen Derviş Mehmet Paşa, İbşir Mustafa Paşa, Kara Murat Paşa, Süleyman Paşa, Deli Hüseyin Paşa, boynu yaralı Mehmet Paşa gibi kimseler devlete lazım olan kuvveti, idare ve disiplini getiremediler. Valide Turhan Sultan'ın 1656 yılına kadar iş başına getirdiği sadrazamların muvaffak olamayışları devlet idaresinin iyice bozulmasına yol açtı. Sarayda bulunan Mimar Kasım Ağa'nın devamlı tavsiyesi üzerine nihayet Turhan Sultan Köprülü Mehmet Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Ancak Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığı kabul edebilmesi için Osmanlı tarihinde ilk defa olarak kendisine bazı selahiyet verilmesini istedi. Köprülü'nün ileri sürdüğü şartlar şunlardı: saray, devlet işlerine karışmayacak, devlet memurluklarını istediği kimseye getirecek, hakkında bir şikayet olursa savunması alınmadan karar verilmeyecekti. Valide Sultan bu ihtiyar vezirden pek ümitli olmamakla beraber şartlarını kabul etti. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa önce memleketin iç durumunu düzeltmekle işe başladı. İsyan etmek isteyen sipahileri sindirdi. İstanbul'da güvenliği sağladı. 1657 yılında Venedikliler Çanakkale Boğazı'nı tutmuşlardı. Köprülü Mehmet Paşa hazırladığı donanma ile boğaz üzerine yürüyerek Venediklilerle savaşa başladı. Yeniçerilerden bazıları savaş meydanını terk etmeleri üzerine Köprülü Mehmet Paşa kaçanları şiddetle cezalandırdı. Venedik amirali Mocenigo Osmanlı gemilerine şiddetle saldırıyordu. Bu sırada Kara Mehmet adlı bir topçu attığı gülle ile Venediklilerin amiral gemisini batırdı. Venedik gemilerine büyük zararlar verildi.
Savaşı kaybeden düşman geri çekilmek zorunda kaldı. Bundan sonra Köprülü Mehmet Paşa, Bozcaada ve Limni'yi geri alarak Girit'te bulunan askerlere yardım gönderdi. Köprülü Mehmet Paşa bu işlerle uğraşırken Erdelbey Rakoçi Osmanlı Devleti aleyhine isyan etti. Erdel Prensi Rakoçi, Katoliklere karşı Protestan direnişinin lideri olduğunu ilan ederek İsveç Kralı'nın ittifakıyla Eflak ve Boğdan prensleriyle de anlaşarak Leistan'ı ele geçirme hayallerine kapıldı. Durumun ciddiyetini bilen Köprülü, Kırım Tatarlarının bölgeye gönderilmesi için padişahtan bir hat tümayün aldı. Büyük bir güçle gelen Kırım Hanı Erdel'i itaat altına aldı. Rakoçi Varşova'dan çekilmek zorunda kaldı. Buna rağmen Rakoçi, Leistan konusundaki nihayetini değiştirmeyip serkeşliğe devam ettiğinden Köprülü Mehmet Paşa büyük bir ordu ile Erdel seferine çıktı. Osmanlı ordusu Eylül 1658'de Erdel Krallığı'nın merkezi olan Erdel-Belgrad'ı ele geçirdi. Prens Rakoçi Avusturya topraklarına kaçtı. Yerine Acoz Barcei Prens ilan edildi. Osmanlı birlikleri Yanova, Şebeş ve Lagos kalelerine yerleşerek Erdel'in tekrar ayaklanmasına mani oldular. Erdel isyanlarında Avusturya'nın parmağı olduğundan ileri görüleceği gibi bu Osmanlı-Avusturya Savaşı'na sebep olacaktı. Bu sırada Köprülü Mehmet Paşa'nın ve ordunun Avrupa'da bulunmasından istifade eden Abaza Hasan Paşa çıkardığı büyük bir isyan hareketiyle İstanbul'a yürüdü. Bu tehlikeli durum üzerine Erdel isyanını bastıran Köprülü hızla İstanbul'a gelerek orduyu Üsküdar'a geçirdi. İsyan elebaşlarına gizlice adamlar yollayarak aralarını açmaya çalıştı. Baskıyı hisseden Abaza Hasan Paşa Eskişehir'e çekilirken adamların çoğunu sadrazamı öldürmek için Osmanlı ordusuna katılmak üzere gönderdi. Köprülü ise sayısı 6000'i bulan bu sahte askerleri tespit ederek gereken cezayı verdi. Sonra Abaza'nın üzerine Murtaza Paşa'yı gönderdi. Bu arada durmadan gerileyen Abaza Hasan Paşa her geçen gün kuvvet kaybediyordu. Bir süre sonra da sulh çağrısına bulundu. Murtaza Paşa ise bu sulh çağrısına uymuş görünerek tertiplediği ziyafette Abaza Hasan Paşa dahil bütün isyancı elebaşlarını idam ettirdi. Köprülü Mehmet Paşa, Fransızların Girit'e Venediklilere yardım ettiklerini öğrenince İstanbul'daki Fransız uyrukluları hapsedip Fransa ile münasebetlerini kesti. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa bu sırada rahatsızlanarak 30 Ekim 1661'de vefat etti. Yerine oğlu Fazıl Ahmet Paşa tayin edildi. Edirne'de vefat eden Köprülü Mehmet Paşa çok sert bir devlet adamıydı. Aldığı tedbirler ve şiddetli tutumuyla devlete nizam vermeyi başardı. Köprülü Mehmet Paşa hastalandığı zaman Padişah 4. Mehmet kendisini ziyarete gitmiş, o zaman Köprülü Padişah'a "Rahat yaşamak isterseniz ben ölünce oğlum Fazıl Ahmet Paşa'yı sadrazam yapınız" diye tavsiyede bulunmuştu. Sultan Mehmet, Köprülü Mehmet Paşa ölünce bu tavsiyeye uydu ve Fazıl Ahmet Paşa'yı sadaret makamına getirdi. Köprülü Mehmet Paşa, Osmanlı Devleti'ne büyük hizmetlerde bulunmuş sadrazamlardan biridir. Sokulu Mehmet Paşa gibi dirayetli ve hizmette kararlı bir şahsiyete sahipti. Avusturyalıların Erdel'de karışıklık çıkarmaya devam etmeleri ve Osmanlı sınırlarına çapulcular kalkışmaları üzerine İstanbul'da toplanan divanda Avusturya üzerine sefer açılmasına karar verildi. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 14 Nisan 1663'te Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'nın Serdar Ekremliğinde ordu sefere çıktı. Fazıl Ahmet Paşa Belgrad'a geldiği zaman Avusturya elçileri anlaşmak için geldiler. Sadrazam ise eski vaziyetin iadesini ve Kanuni Sultan Süleyman Han devrindeki gibi 30.000 altın vergin ödenmesini istedi. Şartların kabul edilmemesi üzerine Uyvar üzerine yürüyen sadrazam 17 Ağustos'ta kaleyi kuşattı. 38 günlük kuşatmadan sonra kale teslim oldu. Uyvar'ın fethiyle kalenin emniyeti için civardaki bir takım kale ve palangalarında fethi gerekiyordu. Bunların en mühimi olan Nevgrad 27 günlük bir muhasaradan sonra ve diğer kaleler de fethedildi.
Kış mevsiminin yaklaşması üzerine Belgrad kışlasına dönen sadrazam baharda yeni bir sefer açmayı planlıyordu. Fakat kış mevsimi başlar başlamaz Avusturya ordusu Zigetvar üzerine yürüdü. Buna haber alan Fazıl Ahmet Paşa, Halep Beylerbeyi Gürcü Mehmet Paşa'yı öncü gönderdikten sonra kendisi de arkadan yola çıktı. Düşmanın Zigetvar kuşatmasını kaldırıp geri çekilmesi üzerine Fazıl Ahmet Paşa da geriye döndü. Uyvar'ın fethinden sonra peş peşe gelen muvaffakiyetler Avrupa'da korkunun artmasına sebep oldu. 30 kadar Alman kalesiyle birlikte Uyvar'ın da düşmesi üzerine Uyvar önünde Türk gibi sözü Avrupa'da cesaret, metanet ve kahramanlık için söylenen bir darb-ı mesel oldu. Osmanlı memleketlerinde ise büyük sevinç meydana getirdi. Allah muin oldu, fetheyledik Uyvar'ı mısrası ile fethe tarih düşürüldü. Bu fethi üzerine halk şairleri ordunun heybet ve şevketini anlatan şiirler söylediler. 1664 yılı bahar zamanının gelmesiyle birlikte kışı geçirdiği Belgrad'dan hareketle sefere çıkan Fazıl Ahmet Paşa, Sadrazam Sen Gotthard mevkine geldiğinde Maraşal Montecuccoli'nin komandasındaki müttefik kuvvetler ile karşılaştı. İki ordu arasında sadece Raab Nehri vardı. Alman kumandanı Osmanlı kuvvetlerinin köprü kurarak karşıya geçmesini bekledi. Osmanlı topçusunun bombardımanı üzerine nehir kenarındaki Avusturya kuvvetleri ormana çekildi. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa müsait bir yerden nehri geçip düşmanı baskına uğratmak ve Raab yani Yanıkkale kalesini aldıktan sonra Viyana'ya gitme planını tatbik etmek istiyordu. Fakat yapılan köprü askerin geçirilmesi esnasında yıkıldı. Yağan şiddetli yağmur karşıya daha fazla asker geçirilmesine mani oldu. Toplam 10.000 Osmanlı neferi suyun öte yakasına geçebilmişti. Buna rağmen kendilerinden 5 kat kalabalık düşman ordusuna karşı gözünü budaktan esirgemeden harp eden Osmanlı dilaverleri sabahtan ikindiye kadar devam eden harbin ilk safhasını galibiyetle noktaladılar. Ancak galibiyetin sebebiyet verdiği nefse güven duygusunun beraberinde getirdiği gevşemeyi fırsat bilen düşman kumandanı taarruza geçerek boğaz sayıdaki Osmanlı askerlerine ağır kayıplar verdirdi. Pek çoğu şehit olan Osmanlı kuvvetinden nehrin karşı yakasına geçenlerin sayısı oldukça azdı. Avusturya ordusunun kazandığı bu küçük başarıyı öve ve bitiremeyen Avrupalı tarihçiler, Osmanlı askerlerinin teslim olmak yerine kanlarının son damlasına kadar çarpışmalarına da hayret ederler. Bu çarpışmada Avusturya ve müttefik kuvvetler de ağır zayiatlar vermişlerdi. Fakat nehrin karşı yakasında bulunan esas Osmanlı ordusu hiç sarsılmamış, kuvvet ve kudretiyle hazır bekliyordu. Fazıl Ahmet Paşa'nın tekrar harekete geçmesi Avusturyalıların sulhu çabuklaştırmalarına ve askeri Türk üstünlüğünü kabul etmelerine sebep oldu. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1663-1664 yıllarında vuku bulan savaşlara son veren bir sulh anlaşması yapıldı. Adını müzakerelerin cereyan ettiği Raab suyu yakındaki yine o civarda daha büyük bir kasaba olan Vasvar'dan alır. Sen Gotthard Muharebesi'nden önce hazırlanarak imparatorun tasdikine gönderilmiş olan barış anlaşması 10 Ağustos 1664'te imzalandı. Osmanlı ordusunun harekatına devam etmesi anlaşmanın imzalanmasını hızlandırmıştır. Böylece Köprülü ailesi Osmanlı tarihine isimlerini yazmıştı. Bundan sonraki bölümlerde Girit'in fethini tamamlayacağız ve Sultan Mehmet Han'ın 1. ve 2. Leistan seferlerine değineceğiz. Bizi takipte kalın, hoşça kalın.